One Piece'in yayınlanan son bölümünde Luffy'nin erimesiyle hepimiz çok şaşırdık. Zaten bir önceki 1042. bölümde Kaido lastiğin doğasını sorgulayıp Luffy'nin aslında lastik olmadığının öne sürülmesiyle işler değişmişti. Oda Sensei Wano arkında Hyogoro'nun da kendisini güneş tanrısına benzetmesi gibi birçok panelde buna hazırlık yapmış. Aslına bakarsanız manga çıkalı 23 sene mi olmuştur? Sanırım başından beri bunu düşünmüş olamaz diye düşünüyorum. Fakat 1044'ten gelen spoilerları siz de gördüyseniz Zoan tipi bir meyve beklemek benim için çok da şaşırtıcı olmadı. Çünkü One Piece'in ilham kaynaklarının halk hikayelerine dayandığı bir gerçektir. Yazar büyük ölçüde kendi halk hikayelerini mangaya uyarlamış. Bu hikayelerden biri de Momotora adlı eser ile birlikte çeşitli halk hikayelerinden oluşmakta. Momonosuke'nin isminin de nereden geldiğini artık öğrenmiş oldunuz. Momo şeftali demek. Taro'da evin en büyük çocuğu anlamına gelmekte. Efsaneye göre bir şeftaliden doğduğu için bu isim verilmiş. Kendisini bulan karı kocaya bu çocuğun tanrıların bir lütfu olduğu açıklanmış ve Momotaro 5 yaşına geldiğinde eski bir bıçakla ağacı kesebilen yiğit bir kahramana dönüşmüş. Klasik hikayelerin abartılmış bir kahramanı olmuş yani. Daha sonra yaşadıkları uzak ada olan Onigashima adasında toprakları yağmalayan bir grup ile savaşmak için ailesini terk etmiş. Bu arada Onigashima aslında şeytan adası demekmiş. Bu kişiler de aslında kuzeyden gelen korsan ve denizcilermiş. Yolda Momotaro konuşan bir köpek, maymun ve sülünle tanıştı ve arkadaş oldular. Köpek ve maymunu biliyoruz. Sülün de bir tür kuş çeşidi. Ve sonunda şeytanları yenip tutsak alarak evlerine geri döndüler. Yani şehrin adını bile değiştirmeden aynen hikayeye uyarlayan Oda Sensei kendi kültüründen bir efsaneyi önümüze seriyor. Fark ettiyseniz hikayedeki köpeğimiz aslında Kaido'nun oğlu ya da kızı bilmiyorum. Kendisine Koziki Oden diyen Yamato'dur. Minklerin atasına dayanan efsanevi bir Zoan şeytan meyvesi yemiştir. Gerçekte Japon mitolojisine göre güneş tanrıçası olarak kabul edilen Amaterasu'dan örnek alınmıştır. Ve Japon imparatorunun güneş tanrıçasının soyundan geldiğine inanılır. Bu da kısa bir bilgi olsun. Sonraki karakterimiz Maymun, fakat Maymun'un zaten kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki Sülün nerede? O da tabii ki Beyaz Sakal korsanlarının birinci tümen kaptanı Marco. Efsanevi şeytan meyvesi Toritorinomi'ye sahip. Tori kuş demektir. Anka kuşu olarak kanji diye yazılır fakat Batı Anka kuşunun ortak bir Japonca adı olan ölümsüz kuş olarak okunur. Gördüğünüz gibi bütün karakterler hikayedeki gibi Wano'da savaş için bir araya geldiler. Ayrıca buna ekleme yaparsak Momonosuke de efsanevi bir ejderha meyvesine sahip. Bu durum 1044. bölümün spoilerları ile hikayedeki maymunun da yani Luffy'nin de efsanevi bir Zoan meyvesi yemiş olduğu doğrulandı. Artık Gomu Gomu no Mi'yi gömebiliriz. Şimdi anlıyoruz ki Sanji'nin ayağındaki ateşin Sanji'yi Germa DNA'sından ötürü yakmadığını bildiğimiz gibi Kızıl Şahin saldırısının da neden Luffy'yi yakmadığını anlamış olduk. Artık Luffy'nin efsanevi Zoan yediğini gerçekten biliyoruz. Meyvenin adı da Hito Hito no Mi, yani insan insan meyvesi Nika modeliymiş. Ayrıca spoilerlara göre 5 kadimden biri Zoan türü şeytan meyvelerinin kendi akılları olabilirmiş. Çünkü dünya hükümeti her zaman için lastik meyvesini ele geçirmeye çalışmış ama 800 yıldır bunu başaramamış. Sanki şeytan meyvesi onlardan kaçmış. Goroseiler şunu söylemiş. O meyvenin uyanışı kauçuk gövdeye daha da güç ve özgürlük verecektir. Dünyanın en gülünç gücü olduğu söyleniyor. Doğrusu güneş tanrısı Nika. Bu karakter hakkındaki bilinmezlikler beni heyecanlandırıyor. Doğrusu gördüğüm tek kusur bir güneş tanrısının kauçuk güçlere değil de ışık güçlerine sahip olacağını düşünmemiz gerekmez mi? İşler giderek çözülüyor. 25 yılın merakı var tabii içimizde ama umarım başka dönüşüm geçiren olmaz. Ciddiyim. Bu saatten sonra Frankie filan arabaya dönüşürse şaşırmam yani. Çünkü artık kafamızda deli sorular oluştu. Mesela Akainu'nun meyve modeli fırın mıydı? Yüksek sıcaklıkta uyanışla eriyip magmaya dönüşmüş olabilir mi? Bunun gibi şeyler aklımdan çıkmıyor. Şakalar bir yana o kadar Zoan gördük, uyanışla dönüşüm geçireni görmedik.
Hadi dönüştü filan. Ama lastik ne alaka? Adam hem mitolojik bir karaktere dönüşüyor hem de Paramecia uyanışı gibi mekanı da lastikle kaplıyor. One Piece tarihinin en kompleks meyvesi olduğunu düşünüyorum. Luffy bedeninin hala elastik özelliklerini koruması, yani vücut esnekliği demek ki karakterin bir yeteneği haline geliyor. Tıpkı Marco'nun iyileşmesi özelliği gibi. Esnemek de Nika'nın bir özelliği bayağı olabilir yani. Ama Luffy'nin bu noktaya gelmesi meyvesi yüzünden miydi ya da meyvesi aracılığıyla aldığı güneş tanrısı Nika'nın iradesi miydi? Yoksa sadece Luffy'nin iradesi miydi? Bunları henüz bilmiyoruz. Ama bence Luffy'nin kişiliği nedeniyle Gomu Gomu no Mi çok özel bir şey olsa bile Luffy'nin bu umurunda olmazdı. Günün sonunda Luffy'nin şu anda bulunduğu yere onun yaptığı şeyi yapmaya iten, hayallerine ve iradesine dayanarak geldiğini hatırlamalıyız. Özünde basit bir karakter ama ahlaki pusulasını ve erdemlerini sonuna kadar takip ediyor. Fakat okuyucular için durum biraz karışık. Serinin sonunda özel bir meyveye bağlanmasaydı olay daha iyi olabilir miydi? Yoksa One Piece dünyasındaki bu değişim acaba bizim de seriye bakış açımızı değiştirecek mi? Tüm bunları gelecek bölümlerde göreceğiz. Ben Yılmaz, takipte kalın ve abone olmayı unutmayın.